Bugün pek konuşmadığımız, hatta çoğu zaman farkında bile olmadığımız bir şeyden bahsedeceğiz. Sessiz anlaşmalardan. Hayatınızı şekillendiren, seçimlerinizi yönlendiren, yazılı olmayan ama herkese bağlayan o görünmez kurallardan. Şu an neredeyseniz etrafınıza bir bakın. Kaç kişi var? Ve şimdi şunu düşünün. O insanlarla aranızda hiç konuşulmamış ama herkesin uyduğu onlarca küçük anlaşma var. Görünmez bir sosyal ağ. En basit örnek. Yürüyen merdivende sağda durur, soldan yürürüz. Kimse bunu bize öğretmedi. Ama biri solda durduğunda içimizde hafif bir gerilim olur. İşte bu bir sessiz anlaşmadır. Amacı toplumsal trafiği akıcı tutmaktır. Ya da asansör, içeri girersiniz, düğmeye basarsınız ve sonra nereye bakarsınız? Genelde kapıya, düğmelere ya da telefonunuza. Göz temasından kaçınırsınız. Bu da bir anlaşmadır. Kişisel alanına saygı duyuyorum, sen de benimkine duy. Bu kurallar olmasaydı her sosyal etkileşim küçük bir güç mücadelesine dönüşebilirdi. Onlar bir arada yaşamanın görünmez mimarisidir. Şimdi fiziksel dünyadan dijital dünyaya geçelim. Burada anlaşmalar daha yeni ama belki de daha katı. Bir mesaj atarsınız. Son görülme açıksa bir beklenti oluşur. Cevap gecikirse aklınıza ilk gelen şudur. Acaba bir şey mi oldu? Bu erişilebilir olma ve zamanında cevap verme üzerine kurulmuş bir sessiz anlaşmadır. Sosyal medyada bir şey paylaşırsınız. Yakın arkadaşlarınızdan beğeni gelmezse içinizde küçük bir sızı olur. Bu da başka bir anlaşma. Sen benim anlarımı kutlarsın, ben de seninkini. Bu dijital protokoller modern ilişkilerimizin yazılı olmayan anayasasıdır. Peki neden? Neden bu görünmez kurallar ağına gönüllü oluyoruz? Cevap basit, enerji tasarrufu. Her şeyi baştan tartışmak, her an yeniden müzakere etmek inanılmaz yorucu olurdu. Bu anlaşmalar hayatı öngörülebilir kılar. Ait olma hissi verir. Güven duygusu yaratır. Toplumun bağışıklık sistemi gibidirler. Kaosu önler, uyumu sağlarlar. Ama işte o kritik dönemeç. Bazen bu görünmez mimari içimizdeki odayı karartmaya başlar. Sessiz anlaşmalar, gerçek benliğimizi susturan anlaşmalara dönüşür. İyiyim deriz. Aslında iyi olmadığımız halde. Çünkü farkında olmadan gerçek halimi göstermemeliyim anlaşmasını imzalamışızdır. Ama o imza tek değildir. Yanında bir sürü kopyası vardır. İş yerinde meşgul görünmeliyim anlaşması imzalıdır. O yüzden işiniz bitse de ekrana kilitlenirsiniz. Arkadaşlarınızla çatışmadan kaçınmalıyım anlaşması geçerlidir. Sinirinizi derin bir nefesle yorgunluğa çevirirsiniz. Sosyal medyada kusursuz bir hayat kurgusu sergilemeliyim anlaşması yürürlüktedir. Yalnızlığınızı değil, kalabalık bir masanın fotoğrafını paylaşırsınız. Ailenizin beklentilerinde geleneklere uygun yaşamalıyım anlaşması vardır. Kendi yolunuzu doğru zamanı bekliyorum diyerek ertelersiniz. Hatta en acımasızı, kendi içinizde yaptığınız her zaman üretken olmalıyım anlaşmasıdır. Dinlenirken bile kendinize tembel damgası vurursunuz. Her biri kendi sesimizin biraz daha kısılması karşılığında bize biraz daha uyum, biraz daha güvenlik vaat eder. Peki ne yapmalıyız? Her şeyi yıkıp bir sosyal anarşist mi olmalıyız? Hayır. Ama farkında olabiliriz. Bugün kendinize şu soruyu sorun. Şu an davranışımı yönlendiren, farkında olmadığım bir sessiz anlaşma var mı? Bu davranışım gerçekten bana ait mi? Yoksa görünmez bir senaryoya verdiğim bir replik mi? Belki de özgürlük tüm kurallardan kurtulmak değildir. Hangi kurala, neden uyduğunu bilmektir. Bir anlaşmayı bilinçli olarak kabul etmek ya da reddetmek, işte gerçek özerklik buradadır. Bir dahaki sefere asansörde göz teması kurduğunuzda, yürüyen merdivenin solunda durduğunuzda ya da bir mesaja hemen cevap vermediğinizde, iyiyim dediğinizde aslında iyi olmadığınızı fark ettiğinizde, dinlenirken
içinize sızan o suçluluk hissine bir ad koyduğunuzda bunu bir isyan olarak değil, bir farkındalık anı olarak yaşayın. Çünkü görünmez olanı görmeye başladığınız an seçimlerinizin gerçek sahibi olmaya da başlarsınız. Belki de mesele cevap vermek değil, fark etmektir.